Dostlarım selam, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün tabii ki de Yalı Çapkın'ın yayınlanan son bölümünü konuşacağız. Ve önümüzdeki bölüm ve sonrasındaki bölümlerle ilgili hatta bu sezonun sonuna kadar aldığım duyumlar var. Hepsini tüm mecraları araştırdım, didik ettim. Bulabildiklerimin hepsini defterime sayfa sayfa topladım arkadaşlar. Bugün hepsini konuşacağız. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani son bölümde fazla bir şey olmadı aslında. Biraz daha geçiş bölümü gibiydi ama artık şunu da diyemiyorum ya. Yani zaten Yalı Çapkın'ın birçok bölümünde şöyle süssen da şu kadar, bu kadar yani bir avuç şey çıkıyor, çıkmıyor bile. Yani iki cümleyle son bölümü özetleyebilirim bile diyebilirim arkadaşlar. O yüzden artık bunlara fazla takılmıyorum. Önemli olan büyük olaylar diyorum. Ama şunu diyebilirim, ümitsizliğe düşmüyoruz. Çünkü çok ama çok güzel duyumlar aldım. Hepsini buldum, toparladım. Hepsini birazdan sizlerle paylaşacağım. Girişi daha fazla uzatmıyorum efendim. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, ballarım, ciğerlerim, biliyorsunuz ki Yalı Çapkın'ın reytingleri düştü de düştü. Burada kendimizi parçaladık. Artık Pelin'den kurtulalım. Gidiyor geliyor, bitmek bilmiyor. Pelin vardı, bir nevramız eksikti. Suna'dan midemiz bulandı. Dedik kusacağız vesaire. Dedik reytingler yerle bir oldu. Hatta şu anda Afra ile Mert'in magazin haberlerinin dahi sırf bu reytingleri bir tık daha canlandırmak için olduğu söyleniyor. İşe yarar mı diye sorarsanız eğer, bu şu anda senaryoda yapılan değişikliklerle birlikte İnşallah işe yarayacaktır. İşe yaramazsa eğer, biliyorsunuz 3. sezona devam edecek falan filan deniliyor ama eğer ki işe yaramazsa, bu reytingler toparlanmazsa maalesef bu sezon bitecek deniyor. Ama bence reytingler, eğer ki şu anda size birazdan söyleyeceğim spoilerlerle birlikte bunlar bu şekilde olursa eğer, ben işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü harika bir dizinin yani harika bir dizinin maşallah senaristlerimiz el birliğiyle, gidenler gelenler hepsi toplam el birliğiyle içine ettiği için yani bu reytingler şu söyleyeceklerim birazdan olmazsa eğer, ama olacağının %90 garantisini şu anda verebiliyorum ben. Çünkü gerçekten çok iyi bir araştırma yaptım. Hatta videonun bugüne dahi sarkmasının sebebi bu arkadaşlar diyebilirim. Yani bu söyleyeceklerimin olacağının %90 garantisini verebiliyorum. Olmazsa zaten helvasını yeriz Yalı Çapkını'nın diyorum arkadaşlar. Eğer olmazsa dediğim gibi Yalı Çapkını'nın bu sezon sonunda helvasını yiyebiliriz. Yani reytingler toparlanmaz çünkü. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Hemen spoilerlarıma geçmek istiyorum canlarım. Şimdi biliyorsunuz Akın'la Seyroş'umuz bir oyuna girişti ama Akın kesinlikle oyun bahanesiyle Seyran'a yanacak, bitecek, aşık olacak arkadaşlar. Oyun bahanesi daha fazla yaklaşmaya çalışacak. Akın ve Seyran biliyorsunuz yemeğe çıktı, kahvaltıya çıktı. Orada da Ferit Bey'imiz yakaladı. Orada biliyorsunuz ki Seyran Akın'ı tercih ettiğini söyledi. Ferit'i orada elini bıraktı ve gitti. Yani artık duygulanamıyorum bile bu sahnelerde, üzülemiyorum bile. Çünkü biz aynı sahneleri defalarca kez tekrar izlediğimiz için arkadaşlar, yani hiç şey yapamıyorum. Ama bu oyunların hepsi arkadaşlar önümüzdeki bölüm, bilemediğiniz bir sonraki bölüm ortaya çıkacak. Hemen size şunu söyleyeyim. Akın'la Seyran orada gitti arkadaşlar. Ferit bu gazı alarak direkt Kazım Ağa'nın yanına gidecek ve benim resmi nikahlı karıma sen nasıl başka bir adam bulursun, onu nasıl birlikte yemeğe gönderirsin tarzında Kazım Ağa'nın yanına gidecekler. Orada Kazım Ağa ile birbirlerine gidecekler ve Kazım'ın Ferit'e el kaldırmaya kalktığına dair bir duyum aldım arkadaşlar. Bunun üzerine Seyran zaten biliyorsunuz orada eve dönecek, orada olacak ama Seyran yine Ferit'i tabii ki de babasına olan korkusundan dolayı tercih edemeyecek ve Ferit Kazım'ın evinden kovulacak. Şimdi arkadaşlar Ferit yalıdan çıkacak ama aldığım bir duyuma göre Ferit yalıdan gidiyormuş gibi yapacak, gitmeyecek ve Seyran odasına çıkacak. Orada Seyran'la birbirlerine girecekler ve kavganın sonunda Seyran dayanamayacak ve her şeyi Orhan Baba'nın kurtulması için, hapisten kurtulması için Ökeş'in tehdit ettiğini ve bunun akabinde Akın'la bu sebepten dolayı bu yola girdiğini, her şeyi Orhan'ı kurtarmak için olduğunu söyleyecekler ve orada bir öpüşme gerçekleşecek şeklinde bir duyum aldım arkadaşlar. Bu şekilde olsun ya da olmasın. Bir diğer iddiada Ferit şu yolla öğrenecek. Biliyorsunuz ki Ökkeş Ağa'yı araştırması için abiye talimat vermişti. Oradan Ökkeş'in Halis'le olan geçmişini öğreniyor, bağlantıyı kuruyor. Ökkeş'in Halis'e olan kini bu sebepten dolayı
böyle bir her yerden, her masada oluşu ve her yerden Korhanları bulmaya çalıştığını ya o şekilde öğrenecek ya Seyran'dan öğrenecek. Ama bir şekilde arkadaşlar Seyran'ın Akın'la olan bu muhabbetinin sırf Orhan'ı kurtarmak için olduğunu Ferit Bey'imiz öğreniyor. Ve arkadaşlarım, ballarım, bunun akabinde biliyorsunuz ki bir dava muhabbeti hala böyle haftalardan beri süren bir davamız var arkadaşlar. Bunun akabinde şimdi Ferit bu gerçeği öğreniyor arkadaşlar. Eğer dediğim gibi Abi'den öğrenirse, eğer diğer iddiadan bahsediyorum sizlere, dava 61. bölümün sonunda görünüyor ve Ferit bu gerçeği öğrendiği için davada kesinlikle ama kesinlikle boşanmak istemediğini Seyroş'umuzdan söylüyor ve dava erteleniyor. Şunu altını çize çize yine söylerim. Sanki yalnız ben bütün bölümü sette izliyormuşum gibi. Arkadaşlar bunların hepsi emek. 3 gündür bunları toplamak için araştırıyorum. Bir diğer iddia da şu şekilde, dediğim gibi davada boşanmak istemediğini söylüyor. Ha olur da Seyran'dan öğrenirse eğer yine dava görülecek. Çünkü belli bir süre yine Kazım'a vesaire falan numara yapmaları gerekebilir yani. Dava sahnesi çekildiğinin duyumunu aldım arkadaşlar. Yani o dava görülüyor ve Ferit boşanmak istemediğini söylüyor. Birinci iddia, ikinci iddia hiç fark etmez. Boşanma hiçbir şekilde olmayacak arkadaşlar. Bakın şu muhabbet Allah bilir belki 10 bölümdür falan devam ediyor. Daha ilk ayrıldıkları gün, yani ayrıldıkları derken resmiyetten bahsetmiyorum. Yani o işte Pelin'in hamileliğinin falan çıktığı gün boşanmanın olmayacağını daha o zaman söylemiştim. Hala söylüyorum, boşanma resmiyette hiçbir şekilde olmayacak. Zaten yalama yaptılar yani Seyran'la Ferit'in ayrıl barış. Bir de evliliği de yalama yaparsalar bütün evlilik kurumuna olan saygımı yitireceğim Yalı Çapkını sayesinde yani. Boşanma hiçbir şekilde olmayacak canlarım. Gelelim bir diğer konuya arkadaşlar. Tabii ki de şimdi Ferit'in bunu öğrenmesiyle birlikte Halis Ağa da arkadaşlar bu Ökeş muhabbetini öğreniyor. Seyran'ın Orhan için yaptığını öğrenmesiyle birlikte Halis Ağa Seyran'a çok ciddi bir şekilde yumuşuyor arkadaşlar. Yani bir zahmet yumuşasın. Halis Ağa'nın da bir kalbi varmış. Demek istiyorum, şu kameranın karşısında sizlerle bunun bir münakaşasını yapmak istiyorum yani. Bir kalbi varmış zaten, arıyor hat dışı da flörtleşiyor. Adam canı sıkıldıkça hat dışıyla flörtleşiyor, telefonu kapatıyor arkadaşlar. Adam bildiğin, her neyse Halis Ağa ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Kendisini hiç sevmediğimi zaten çok iyi biliyorsunuz ama sonunda Seyran'a karşı yumuşuyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki bölüm olması mümkün değil. Ama 64, 63, 64. bölüme doğru arkadaşlar. Seyran'a Yalı'ya gelmesi için Halis Ağa bildiğin Seyran'a yalvaracak. Çünkü Ferit'in hiçbir şekilde Seyran'dan başka kimseyle mutlu olamayacağını zaten artık yani eşek olsa görür diyeceğim. Eşeklere ayıp etmiş olacağım yani. Halis Ağa için o kadar diyebiliyorum artık. Ama yani bunun artık kim olsa görmesi lazım. İki gözü olan, iki de gözü var ama artık bilemiyorum. Ferit'in Seyran'dan başka hiç kimseyle artık mutluluğun olmayacağını gören Halis Ağa üzerine de Seyran'ın Orhan için yaptıklarından sonra Seyran'a karşı çok ciddi anlamda yumuşayacak. Seyran'ın Yalı'ya da dönmesini isteyecek. Oğlum, torunum senden başkasıyla mutlu olamaz diyecek, efendime söyleyeyim. Seyran'a bildiğin ısrarları bir süre devam edecek ve 64'te falan 64-65 Seyran Yalı'ya döner diye düşünüyorum. Barışma 60'ta olacak demiştim. Zaten bir nevi barıştılar ama Orhan'dan kaynaklı olarak Seyran'ın işte bu oyunları falan filan çıktı. Yani bir şey olacağı artık belliydi aslında ya bir yerde. Çünkü bu sezonu artık Seyran'la Ferit'in barışması muhabbetiyle herhalde kapacaklar diyorum. İnşallah bir 3-5 bölüm öncesinden de barıştırırlar da en azından birkaç bölüm güzel bir şeyler izleriz yani. Artık Yalı Çapkını ile ilgili bir şey demek istemiyorum. İyice kurdeşenim tuttu arkadaşlar. Benim kronik kurdeşenim var. Kurdeşenim tuttu. Kaşıntım tutuyor yani artık şu Seyran'la Ferit'in barışma muhabbeti deyince. Her neyse şuna gelmek istiyorum. Orhan birkaç bölüm bu arada arkadaşlar içeriden çıkacak. Şimdi arkadaşlar birazcık Nevra'ya değinmek istiyorum. Nevra karakterimiz arkadaşlar bu sezon eğer dizi devam ederse önümüzdeki sezonda maalesef ki dizide kalmaya devam edecek. Öyle ki sadece dizide kalmakla yetmeyecek. Seyran'ımız ve Ferit'imiz barıştıktan sonra Seyran'ın kaza yaptıracak demiştim ya, onu netleştirdik arkadaşlar şu şekilde. Yani aldığım duyuma göre arkadaşlar tek başına Seyran değil, arabada Ferit de olacak. İkisine birlikte kaza yaptıracak ama bunun öncesinde Nevra Halis Ağa'ya usul yanaşmaya devam edeceğinin duyumunu aldım. Öyle ki biliyorsunuz Ferit Korhan markası çıkacak biliyorsunuz ki. Ferit Korhan markasının lansman gecesinde Sultan biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz Sultan'ı. Sultan'ın Ferit o videolarını bu gazeteci Taylan'ın da
yardımıyla birlikte, ondan aldığı videolarla birlikte arkadaşlar lansmanda bu videoyu patlatacağının duyumunu aldım. Bir diğer duyumum da yani ya bunu ya Nevra yapacak. Nevra zaten kaza yaptıracak da bir de bu olayın duyumunu aldım. Ya Nevra yapacak. Bir diğer iddia da arkadaşlar, bunu biliyorsunuz, Pelin ve Serter muhabbeti var. Bir de Pelomuz vardı. Bumerang gibi atıyoruz geri geliyor, atıyoruz geri geliyor. Pelin'imiz arkadaşlar Serter'le biliyorsunuz işbirliği içerisinde. Tamamen Serter'in bütün şartlarını kabul etti. Yeter ki Korhanlara büyük hamleler yapalım, onlara kötülükler yaparım diyerek. Yani Serter ve Pelo ikilisi de bu adiliği mi diyeyim artık ne diyeyim, bu hareketi yapabilir arkadaşlar. Yani benim şöyle söyleyeyim size, Pelin'le ilgili şöyle söyleyeyim. Bir Pelin uğruna bir Pelin uğruna dizi yandı bitti kül oldu. Yani Pelin'e günlerdir, haftalardır, aylardır bu Pelin diziden çıksın. Bu seyirci Pelin'i sevmiyor. Bu seyirci Pelin'i istemiyor. Normal hayatta çok iyi bir insan olabilir. Bakın, normal hayatla ilgili diyecek hiçbir sözüm yok. Harika bir insan olabilir. Yani bir kanatları eksik olabilir. Hiçbir sözüm yok. Diğer oynadığı dizilerde yine çok iyi bir oyuncudur. Bak, oyunculuğuna hiçbir şey diyemem. Gerçekten bütün memleket bütün memlekete yalı metresi diye sosyal medyada, asla ben öyle bir kelime kullanmıyorum tabii ki, ama bütün sosyal medya yani bununla döndü dolaştı. O kadar inandırdı ki oyunculuğuyla, Instagram hesabına bu tip kendisine mesajlar atıldı. Yani insanlar o kadar çok kinlendi, istemedi bu dizide. Ama bizim canım yapımcımız, canım senaristlerimiz hala ısrarla bu oyuncu burada kalacak dedi. Gönderdiler, geri aldılar. Gönderdiler, geri aldılar. Ve en son ölecek diye kendi YouTube hesaplarında bile Pelin karakteri, işte Pelin'e bilmem ne diye, biliyorsunuz ki kendi dizinin YouTube hesabında dahi bu şekilde video yayınlandı. Üzerine yine yaşadı kadın. Yani biz artık Pelin diziden çıkacağına olan inancımı, şahsi düşüncem yitirdim. Yani umarım bu inancım, bu yitirilmiş inancımın karşılığında bir mükafat olarak bizden çıktığı günleri görmek nasip olur diyorum. Ama artık dediğim gibi bunun inancım bitirdi. Pelin'i geçiyorum arkadaşlar artık. Bu arada Ferit'e yalvarma sahnesine gelmek istiyorum. Tamamen tedavi olması gereken bir karaktere dönüştü dizide diyeyim ben. Hani ayaklarına kapanacak kadar ne olmuş olabilir yani. Dediğim gibi ben daha önce de söylemiştim zaten, Pelin karakterinin tedavi olması gereken bir karakter olduğunu düşündüğüm dizide. O yüzden onu geçmek istiyorum. Gelelim Zerrin'e arkadaşlar. Ya bu arada Şehmuz'la İfakat'in flörtleşmesine ne diyorsunuz ya? Bildiğin İfakat da istemem yan cebime koy. Adamla hala buluşuyor, çay içiyor, çorba içiyor, yemeğe gidiyor. Sözde Zerrin'le bir de arkadaş. Gerçi Yalı Çapkın dizisinde artık o şeylere takılmıyoruz. Şeye gelmek istiyorum. Kaya ile Zerrin diyorum ya. Kaya ile Nüket'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Kaya yurt dışına gitmek istediğini söylüyor. Nüket bu tedavi teklifini reddetmiş olabilir, sonrasında kabul ediyor. Gidiyor, tedavi oluyor ve geri dönüyor. Kaya dönmeyebilir arkadaşlar, bu arada onu söyleyeyim. Çünkü Suna ile zaten araları iyice kopacak. Zaten Suna istemediğini fazlasıyla belli ediyor, söyledi. Hatta Kaya bir şey diyemiyorum ama Nüket tedavi oluyor. Diziye Binnur Kaya geri dönüyor. Binnur Kaya'nın zaten diziden asla çıkmasını istemem. Kendisi çok ama çok hayran olduğum bir oyuncu diyebilirim. Hangi rolü eline alırsa alsın harika bir şekilde yaşatıyor yani, bize öyle söyleyeyim. Nüket yurt dışına gidiyor, tedavi oluyor, geliyor. Kaya ile ilgili kesin bilgi yok, dışarıda gidebilir. Bu biraz daha belki oyuncunun kararıyla ilgili de olabilir. Bu tarz dedikodular var. Net bir şey diyemiyorum çünkü net bir şey ben de o konuyla ilgili bulamadım. Bilmiyorum arkadaşlar. Harici olarak başka neye devam edebilirim? Orhan birkaç bölüme dediğim gibi hapisten çıkacak. Hapisten çıktıktan sonra arkadaşlar bambaşka bir Orhan göreceğiz. Öyle ki babasına olan öfkesi 10 kat, 100 kat, 1000 kat artmış bir Orhan göreceğiz. Babasını tamamen bitirmeye yönelik hareketlerde bulunabilir. Gülgün'e sımsıkı sarılan bir Orhan göreceğiz arkadaşlar. Gerçi o da sarılmaları da Ferit gibiyse yandık yani. Ama dediğim gibi Orhan hapisten bambaşka biri olarak çıkacak. Gelelim şu Asuman'ın arkadaşlar spor hocasına. Orada bir kıpraşmalar var. Oraya bir dönebilir ama yani
oradan pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum ya. Yani Asuman'la bir flört olabilir. Belki bu ortaya çıkabilir. Çıkabilir, olabilir. Bir ilişki de yaşayabilir. Yani İfakat orada ölmüş kocasının kardeşiyle ilişki yaşıyor yani. Hani Asuman orada eşi ölmüş, dışarıdan başka biriyle, spor hocasıyla, arkadaşıyla, okul arkadaşıyla yolda tanıştı. Her yerde biriyle tanışıp bir şeyler yaşayabilir. O konuya fazla girmek istemiyorum. Suna'ya gelelim. Midemi bulandıran bir Suna yani. Hala işte inanıyor Ferit'le Seyran'ı ayırabileceğini, aşklarına en yakın şahit ve en çok anlaması gereken kişi Sunayken eniştesine göz dikiyor. Eniştesi gözü eniştesinde, kalbi işte evin hizmetlilerinden birinde. Efendim söyleyeyim, resmi nikah eniştesinin kuzeninde. E, bir Asuman'ın yeni bulduğu adama kancayı takmaz Suna iyidir yani. Boş bulduğu her adama oltayı atıyor Suna. Suna arkadaşlar Seyran'la Ferit'in hala bir süre daha ayırmaya çalışacak ama sonrasında bakacak. Olmuyor. O işi bırakacak. Bu falcı olayında ne zaman öğrenir? İnternette gördüğüm duyumlara göre birkaç bölüme falcının İfakat'in oyunu olduğunu öğrenecek ama yani oyunu ya da değil hiç fark etmez. Bir tane herhangi bir falcının salladığı bir şeyle eriştesine göz koyan bir karakter artık benim gözümde Suna. Suna'nın da içine etti senaristlerimiz sağ olsunlar diyorum. Daha da bir şey demiyorum Suna ile ilgili. Midemi bulandıran bir karakter. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Maşallah sayfa sayfa size hepsini okudum. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Bahar dizisini konuşmak istiyorum. Efsane değil mi arkadaşlar ya? Yani efsane ötesi bir dizi. Onun videosunu kesinlikle çekmek istiyorum ama tam bir araştırmasını onun yapamadım. Onu iyice bir derleyeceğim, toplayacağım. Birkaç gün içerisinde size kesin onun videosunu paylaşacağım. Ben onu daha dün birikmiş bölümlerini izledim. En son 3 bölüm yayınlandı sanırım değil mi? 4. bölümü. Birikmiş bütün bölümlerini izledim. Bir araştırmasını yapacağım. Size onun kesinlikle videosunu çekmek istiyorum. O dizi yani benim gözümde şu anda number one diyebilirim. Yargıya devam ediyorum ama Yargı'nın videosu yani Yargı biraz daha arka sokaklar moduna sarmaya başladı gibime geliyor arkadaşlar. O sebepten dolayı Yargı'yı tamamen bir izleyici olarak artık izliyorum. Hani şu şöyledir, bu böyledir şeklinde bir video çekecek bir şey bulamıyorum ben Yargı ile ilgili. Kızılcık Şerbak'a gelirsek arkadaşlar. Yeni hapımız efsane değil mi ya? Yani nasıl söyleyeyim size? Alev'le daha bir uyum içerisinde gördüm. Eşiyle daha bir uyum içerisinde gördüm. Bir de normalde ben dizilerde bir karakterde oyuncu değişikliğine gittiği zaman gerçekten o diziden böyle bir soğuma gelir. Ama yeni Apo efsane olmamış mı? Yani cuk oturmuş. Oyuncu da gayet iyi oynuyor. Zaten birkaç bölüm sonrasında iyice o karaktere girdiği için oyuncular birkaç bölüm sonrasında çok daha iyi bir şekilde izleyeceğimizi düşünüyorum. Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum ama vakit ayıramıyorum ona video çekmeye arkadaşlar. İstanbul'daydım, Bursa'ya geldim. Evimin köşesindeyim. Şu an düz duvarda çekiyorum. Burayı çok güzel yapacağım. O yüzden önceki bu kara tahtayı vesaire hepsini kaldırdım. Buraya güzel bir köşe hazırlayacağım sizler için bağlarım. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Bugün video biraz uzun oldu değil mi? Kaç dakika oldu? Oy maşallah. Canlarım ballarım. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen yorumlara bulduğunuz tahminleri, spoilerları yazın. Bilmediğim bir şey varsa ben de sizlerden öğrenmek istiyorum ballarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.